Madem her şeyin bir yaratıcısı var, Yaradan'ın kendisi nasıl var oldu? Bugün çok temel ama bir o kadar da derin bir soruyu konuşacağız. Bu soru aslında çok sık sorulan bir sorudur. Özellikle inanç konularında düşünmeye başlayan bir insanın aklına doğal olarak gelebilir. Çünkü biz günlük hayatta şunu görüyoruz. Bir masa varsa onu yapan biri vardır. Bir telefon varsa onu üreten biri vardır. Bir bina varsa onu inşa eden biri vardır. O zaman insan şöyle soruyor. Peki kainatın bir yaratıcısı varsa o yaradanın başlangıcı nedir? Onu kim yarattı? İşte bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin yaklaşımı çok önemlidir. Ebu Hanife Hazretleri bu meseleyi doğrudan bugünkü modern cümleyle yani Allah'ı kim yarattı şeklinde uzun uzun tartışmamış olabilir. Fakat ona nispet edilen itikadi eserlerde ve Hanefi gelenekte aktarılan açıklamalarda bu sorunun cevabının temeli açıkça görülür. Ebu Hanife Hazretlerine göre Allah Teala ezelidir. Ezeli yani başlangıcı yoktur. O sonradan ortaya çıkmış bir varlık değildir. Yaratılmış değildir. Bir zamandan sonra var olmamıştır. O zaten daima vardır. Burada en önemli ayrım şudur. Her şeyin yaratıcısı vardır demek aslında sonradan var olan her şeyin bir yaratıcısı vardır demektir. Yani değişen, başlayan, oluşan, bozulan, gelişen, eksilen, artan her varlık yaratılmıştır. Çünkü bunların hepsi bir başlangıca sahiptir. Ama Allah için başlangıç düşünülemez. Çünkü başlangıcı olan bir şey zaten yaratılmış olur. Allah ise yaratılmış değil, yaratıcıdır. Ebu Hanife Hazretlerine nispet edilen ifadelerde şu mana öne çıkar. Allah vardı, mekan yoktu, zaman yoktu, yaratılmış hiçbir şey yoktu. Sonra Allah yaratılmışları yarattı. Yani Allah'ın varlığı mekana ve zamana bağlı değildir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü biz insanlar bir şeyi düşündüğümüzde onu genellikle zaman ve mekan içinde düşünürüz. Nerede diye sorarız. Ne zaman başladı diye sorarız. Nasıl ortaya çıktı diye sorarız. Ama Ebu Hanife Hazretlerinin çizgisinde Allah bu soruların içine hapsedilemez. Çünkü nerede sorusu mekanla ilgilidir. Ne zaman başladı sorusu zamanla ilgilidir. Oysa mekan da yaratılmıştır, zaman da yaratılmıştır. Yani Allah'ı yarattığı şeylerin kurallarıyla açıklamaya çalışmak doğru değildir. Mesela bir marangoz masa yapar. Masa marangozun yaptığı bir şeydir. Ama masanın kuralları marangozu kuşatmaz. Masa tahtadandır. Ölçülüdür, kesilir, kırılır, yanar. Ama marangoz masa gibi değildir. Aynı şekilde kainat yaratılmıştır. Değişir, yaşlanır, dönüşür, başlangıcı vardır. Ama yaratıcı kainat gibi değildir. Kainatın kurallarıyla Allah'ı tarif edemeyiz. Ebu Hanife Hazretlerinin düşüncesinde Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun varlığı başka bir sebebe dayanmaz. Çünkü eğer Allah'ın varlığı da başka bir yaratıcıya bağlı olsaydı
o zaman Allah gerçek anlamda yaratıcı olmazdı. Bu defa o yaratıcıyı kim yarattı diye sorardık. Sonra onu yaratanı kim yarattı diye sorardık. Bu soru sonsuza kadar giderdi. Buna kelam ilminde teselsül denir. Yani sebebin sebebi, onun da sebebi diye sonsuza doğru geri gitmek. Ebu Hanife Hazretlerinin temel inanç çizgisine göre bu sonsuz geri gidiş doğru değildir. Çünkü eğer her şey başka bir şeye bağlı olsaydı hiçbir şey gerçekten var olamazdı. Basit bir örnekle düşünelim. Bir tren düşün. Vagonlar arka arkaya dizilmiş. Her vagon önündeki vagona bağlı. Ama en önde lokomotif yoksa o tren hareket etmez. Sadece vagonların birbirine bağlı olması yetmez. Mutlaka hareketi başlatan, kendisi başka vagondan çekilmeyen bir güç gerekir. İşte Ebu Hanife Hazretlerinin Allah anlayışında Allah yaratılmış zincirin bir halkası değildir. O zincirin içinde değildir. O zinciri var edendir. Yani soru şöyle sorulursa cevap netleşir. Her şeyin bir yaratıcısı varsa Allah'ı kim yarattı? Bu soru İslam inancına göre yanlış kurulmuş bir sorudur. Çünkü doğru ifade şudur. Sonradan var olan her şeyin bir yaratıcısı vardır. Allah ise sonradan var olmuş değildir. O hadis, yani sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. O ezeli, yani başlangıcı olmayandır. Ebu Hanife Hazretlerinin yaklaşımında Allah'ın zatı, yani Allah'ın kendisinin mahiyeti insan aklıyla tamamen kuşatılamaz. Mahiyet bir şeyin iç yüzü, özü, nasıllığı demektir. Biz Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, yarattığını, bildiğini, işittiğini, gördüğünü, kudret sahibi olduğunu bilebiliriz. Ama Allah'ın zatını tam olarak kavrayamayız. Çünkü sınırlı akıl sınırsız olanı tamamen kuşatamaz. Bu da çok önemli bir edeptir. Ebu Hanife çizgisi bize şunu öğretir. Allah hakkında konuşurken hem aklı kullanırız hem de sınırımızı biliriz. Aklımız bize kainatın başıboş olmadığını gösterir. Düzen, ölçü, yaratılış ve değişim bize bir yaratıcıyı gösterir. Ama aynı akıl bize şunu da söyler. Yaratıcı yaratılmış gibi olamaz. Ebu Hanife Hazretlerine göre bütün varlıklar Allah tarafından yoktan yaratılmıştır. Buna bazı kaynaklarda la min şey denir. Yani hiçbir şeyden yoktan yaratma anlamına gelir. Bu şu demektir. Allah var olan malzemeye muhtaç değildir. Bir insan bir şey üretirken malzemeye ihtiyaç duyar. Marangoz ağaca, demirci demire, yazılımcı bilgisayara ihtiyaç duyar. Ama Allah'ın yaratması böyle değildir. Allah yaratmak için başka bir şeye muhtaç değildir. İşte burada soru tamamen değişir. Allah yaratılanlar gibi bir başlangıca sahip değildir ki ona da seni kim başlattı diye sorulsun. Başlangıç yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah ise başlangıcı yaradandır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir kitabın içindeki karakter, kitabın sayfaları içinde yaşar. Onun dünyasında olaylar birinci sayfada başlar, sonra ikinci sayfa gelir, üçüncü sayfa gelir ama yazar
kitabın içindeki zamanın mahkumu değildir. Yazar karakterlerin dünyasının dışındadır. Elbette bu örnek Allah'ı tam anlatmaz. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. Ama zihnimizin anlaması için şunu gösterir. Bir şeyin içindeki kurallar onu meydana getireni kuşatmaz. Bu yüzden Ebu Hanife Hazretlerinin cevabını sade bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Yaradan yaratılmış değildir. Çünkü yaratılmış olsaydı yaradan olmazdı. Başlangıcı olsaydı ezeli olmazdı. Başkasına muhtaç olsaydı ilah olmazdı. Allah bütün başlangıçların öncesinde var olandır. Ama önce kelimesi bile bizim zaman anlayışımıza ait olduğu için Allah'ın varlığı zamana bağlı değildir. Bu konu sadece bir inanç cümlesi değil, aynı zamanda akli bir zorunluluktur. Çünkü varlık zincirini sonsuza kadar geri götürürsek hiçbir yere varamayız. Mutlaka başlangıcı olmayan, yaratılmamış, başka bir şeye muhtaç olmayan bir yaratıcı kabul etmek gerekir. İslam inancında bu yaratıcı Allah'tır. Sonuç olarak Ebu Hanife Hazretlerinin çizgisinde cevap şudur. Her şey değil, sonradan var olan her şey yaratıcıya muhtaçtır. Allah ise sonradan var olmuş değildir. O ezelidir. O yaratılmış değildir. Onun başlangıcı yoktur. O mekana, zamana, maddeye, sebebe ve başka bir yaratıcıya muhtaç değildir. Çünkü o bütün yaratılmışların Rabbi, sahibi ve yaratıcısıdır. Bu soru zor bir soru gibi görünür. Ama mesele doğru kurulduğunda cevap sadeleşir. Yaratılanın başlangıcı olur. Yaradanın başlangıcı olmaz. Çünkü başlangıcı olan zaten yaradan değil, yaratılmış olur.